Hani yani Arnavutlar bile daha çok hak iddia edebilir yani. Sen Arnavut olduğun için tarihin tüm önemli karakterlerini Arnavut yapıyor olabilir misin? Yok, Epirus kadın. Nasılsınız? Twitter'da özellikle seninle hiç tartışmam. Korkarsın. Yok abi. Benim bir çivi sülalemdir Türkiye'de. Şu zam heykeli mi abi? O Afrika'daki kabilelere Ümit Özdağ falan dedirtiyor ya işte o. Ha, ben gezmeyi sevmiyorum, gezginliği. O ne kadar zevkliymiş lan. Ya sana dedik oğlum. Arkadaşlar herkese Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten selamlar. Ama bugün yalnız değilim. Çok sevdiğiniz bir isim var. Muhteşem bir isim. Kendisi benim için ta Türkiye'den geldi. Kim? Evet, avukat Ergün Kazanır. Boyumuzu eşitleyelim şöyle. Hakikaten çok uzunsun ya. Avukat Ergün Kazanır. Kendisi uzun boylu aslında. Ben ayıyım. Bir de kamera senin elinde olduğu için galiba. Olabilir Tabii, mi? Değil mi? Tabii. Harcadın bizi ama yapacak bir şey yok yani. Kesin öyledir. Gezginliğe mi başladın beni kıskanıp? Nedir? Ya yok, benim mevzum çok daha farklı. Benim eşimin anne tarafı Makedonya göçmeni. Evet. Yıllardır işte bir gidelim, memleketimizi bir görelim. Hep senin memleketine gidiyoruz. Bir de benim memleketime gidelim. İşte geldik. Tesadüf seninle karşılaştık abi. Vallahi iyi oldu. Yani. İlk defa buluşuyoruz ama çok eskiden tanışıyoruz. Şimdi Üsküp'ü gezeceğiz. Şu anda Üsküp'ün Hristiyan tarafındayız. Hristiyan tarafı dediğimiz Makedon, Bulgar yani. Makedonların aslı Bulgar. Bulgaristan Bulgarı değil ama Bulgar ırkı. Artık Avar mı diyorsunuz, Avar Türkü mü diyor, Avar Türkü diyenler de var, Avarlar da var. Benim kafa yandı abi burada. Yani mesela bizdeki Makedon göçmenleri biz Türküz diyorlar. Onların Arnavut olanları var. Makedon Türkü. Şimdi ben sana anlatayım Bir kısaca. anlat bana abi. Basitçe anlatayım. Şimdi bu ülkede 1,5 milyon insan yaşıyor şu anda. Bu 1,5'un %35'i Arnavut. Yani yaklaşık işte 500-550 bini Arnavut. Türk var, Şingene var, Pomak var, Boşnak var. Ama bunlar çok küçük tabii ki, %3-5 gibi. Çünkü Türklerin hepsi Türkiye'ye geliyor. Neredeyse büyük kısmı. Ve kalan da Makedon, yani Bulgar, Ortodoks, Makedon, Bulgar. 1 milyona yakında onlardan var diyelim. 900 bin, 1 milyon. Tabii ülke ekonomisi şu anda büyük çapta Makedonların, Bulgarların elinde. Biz şimdi o tarafta zaten onu göreceğiz zaten. Şu köprü herhalde ayırt ediyor mahalleleri. Köprü tamamen ikiye ayırıyor. İki farklı dünya var. Bak gel şu boğa şeyin sembolü bu arada boğa. Erkekliği mi abi neyim? Yok. Gücün Hep mü? ileriye gidiş, gücün, ekonomik gücün. Burası ekonomi bölgesi olabilir zamanda. Ben boğayla fotoğrafım var. Çok gençken. 20'li yaşlarında tabii insanlar. Buraya yeni bir Ortodoks kilisesi inşa ediyorlar. Ya aslında burası şu dağda koca bir haç var. Onu anlatacağım. O çok dikkatimi çekti. Göstereceğim onu. O çok tartışmalı bir haç. 2000 yıllarda iç savaş çıkıyor burada. 2000'li yıllarda. Arnavutlar ve Makedonlar arasında. Ve çok ciddi bir iç savaş. Tabii ki Arnavutlar az olmasına rağmen Arnavutların yaşadığı Ohrid Gölü ve o Batı Makedonya'da sınırı var. Sınırda da Arnavutluk'la sınırı ve Kosova'yla sınırı. Tabii orada 3,5 milyon Arnavut var. Neredeyse. Daha fazla 4,5 milyon. UÇK askerleri yardıma geliyor. Tabii o savaş öyle birisinin kazanmasıyla sonuçlanmıyor. Makedonlar da o haçı dikiyorlar en yüksek noktasına. Hani bura bizim Hristiyanların gibi. Tabii ne kadar bu sürer göreceğiz. Değişebilir. Değişebilir evet. Çünkü Arnavutlar çok çocuk yapıyor. Makedonlarda eksi mesela şey olarak. Ve buradaki Arnavutlar çok muhafazakar. Mesela Kosova'da, Arnavutluk'ta çok farklı bir durum varken buradakiler bayağı muhafazakarlar. Mother Teresa. Rahibe Teresa. Bu Arnavut. İsmi Gonca Boyacı. Türk ismi var. Mayka, Nene Teresa, Mother Teresa, Rahibe Teresa. Buranın sembollerinden Memorial House. Acaba burada mı doğdu onu bilmiyorum ben. Ben Türk tarafında doğdu diye biliyorum ama. Taşımışlardır buraya ben sana söyleyeyim. Yani o bilmiyorum yani. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Şimdi
Burası aslında yani 100-120 sene önce desen ki burası Türkiye'den ayrılacak, Üsküp Türkiye'den ayrılacak, gülerlerdi sana yani. Tabii Osmanlı zamanında da Türkiye deniyor bu arada, ülkenin ismi Türkiye yani. Üsküp, Kosova, Priştine, Türkiye'den ayrılacak, Osmanlı ayrılacak desen kahkahayla gülerdi muhtemelen sana Osmanlı subayları. Öyle bir şey olur mu derdi. Bunun bir örnekle açıklayayım sana. Mesela Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı romanında şöyle der. Kosova'nın hemen üstünde Niş vardır. Bizden Belgrad aldıkları zaman düşman delegeleri Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak ne hacet dedi. İstanbul'a da size verelim. Babalarımız için Niş İstanbul kadar yakındı. Vay be. Yani şimdi burası bize yabancı gibi gelmiş olsa da 500 yıllık, 600 yıllık Türk toprağı. Atatürk bugünkü işte Makedonya'da okuyor. Okulu burada. Atatürk'ün babasının köyü Arnavutluk'la Makedonya sınırında. Oraya da gideceğim ben. Burası yabancı bir ülke değildi 100 sene önce. Bizim ülkemizdi. O zaman şu şeye bir cevap versene. Yani ülkemizde bu Suriye'den gelenlerle tabii. burayı kıyaslıyorlar. Yani, Balkan göçmenlerini kıyaslıyorlar. İşte onlar gelmiş, bunlar da gelsin gibi bir durum yani var ya. Şöyle bir durum var. Balkan göçmenleri zaten 1912'de kendi ülkesi içinde seyahat edip Türkiye'ye geliyorlar. Şöyle anlatayım. Bugün Edirne işgal edilse, atıyorum yani örnek anlamanız için, Edirne'deki insanların Ankara'ya gitmesi gibi bir durum bu. Kosova, Makedonya, Selanik, Yunanistan'ın içindeki Selanik, Girit. Buradan gelen insanlar göçmen değil. Yani göçmen aslında da kendi ülkesi içinde göçen insanlar. Yani mülteci değil, sığınmacı değil, bir şey değil. Sadece ülke toprağı kaybettiği için ülkesine dönüyor. 40'larda 50'lerde de gelenler, zaten buradan gelenler Türk. Ya da Türkiye ile bağı olan Arnavutlar. Suriyelilerin şöyle bir durumu var. Suriyeliler Fransa'yı tercih ettiler, İngiltere'yi tercih ettiler zamanında. Birinci Dünya Savaşı sırasında onların tercihi Türkiye tarafında kalmak olmadı. Orası da. Şöyle bir şey var. Yani onlar kendi ülkesindeki işte savaş, sen anlatıyorsun. Savaşta çok kalmış gibi değil ama o savaştan dolayı Türkiye'ye gelmişler. Buradan gelenler ise burada Türk oldukları için. Tabii. Türkiye'de Müslüman oldukları için. Müslüman oldukları için uğradıkları zulümden dolayı. Tabii ki. İşte mübadeleyle gelip Türkiye'ye yerleşen insanlar. Ve sayı da herhalde bu kıyas kaldıracak gibi değil yani. Tabii canım. Ya bir de şöyle bir şey. Ya vatanına milletine bağlı insanlar. Hiç sıkıntı çıkarmayan, çalışkan insanlar yani. Türkiye zaten koşa koşa kabul ediyor onları. Çünkü iyi tarım yapıyorlar vesaire vesaire. Öyle bir sıkıntı görmüyor. Dediğim gibi zaten bizim buralar yani. Evet, şimdi bu yeni meydana geldik. Burada Ya bu heykellere ben çok takıldım. İnsandan çok heykel var dedim dün. Böyle tepkiler aldım. Ya işte heykel sanattır. Heykelin olduğu yerde işte sanat vardır. Nesini eleştiriyorsunuz? Cahil, anlamıyorsun diye tepkiler aldım ama bu heykellerin bir tarihi yok arkadaşlar. Yani bu heykeller son 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda yapılmış. İşte Avrupa'da heykeller ilgi görüyor. Biz de yapalım. Şu kapıyı çeker misin Allah aşkına ya? ya Gidelim oraya ya. Bu ne şimdi? Bu bana direkt Fransa'yı hatırlattı. Doğru mu? evet. Yani zaten onun bir kopyasını yapmışlar. Bir de baksana önde şey bekliyor, taksi bekliyor. Değil mi? Burası o bahsettiğimiz Hristiyan tarafı. Şimdi köprüden geçince göstereceğiz. Ama burada tabii Arnavutlar falan da yaşıyordur yani. Bak. Vallahi bulduk. Neyi bulduk abi? Evi buradaydı diyor Gonca Boyacı'nın. Gonca Boyacı, Rahibe Teresa yıkmışlar evi. Evi yıkmışlar. Ha. O zaman o önünden geçtiğimiz şey o sembolik bir ev. sembolik bir şey. Buradaymış. Zaten köprünün hemen dibindeymiş. Güzel yerdeymiş evi. Evet. Vardar'ın kıyısında. Vardar Ovası, Vardar Ovası. Kazanamadım sıla parası. Atatürk'ün En sevdiği şarkılar türkülerden bir tanesi. Atatürk'ün gençliği burada geçmiş. Manastır'da. Bu arada Atatürk'ün babasının fotoğrafı var ya hani o fotoğraf şey değil. Atatürk'ün babasının fotoğrafı değil. Biliyorsun değil mi? Ali Rıza Bey diye duydum ama kitapta geçen Atatürk'e gösteriyorlar. O da şey diyor, ulan diyor, bari diyor bizim pedere diyor benzeyen birini seçseydiniz diyor. Allah Allah. Yok fotoğrafı yok o dönemde. Baba fotoğrafı yoksa niye başka bir Yani fotoğraf? sembolik. Yani Atatürk'ü öyle gösteriyorlar. Bak diyorlar işte tarih kitabında bunu koyduk. Bak linçleniriz ha. Sağlam değil mi bu bilgi? Bilgi sağlam. Linçleyebilirsiniz ama öğrenmeniz için linçlenmeye hazırız. Ezber bozmak lazım. Gerçek bilgi bu yani. Ne olacak yani babasının Ya hiçbir önemi yok ama. resmi, o fotoğrafını olup olmaması. Kapımız sadece kapı değilmiş. İki tane de yine Sen hey. oturan adam heykeli. Oturan adam heykeli. How are you? Merhaba. Nasılsın? İyidir. Sağ ol. Teşekkürler. Nereliydi bu arkadaşlar?
Bunlar şeydir ya. Yok. Makedondur. Makedon. Bu heykellerle bir bozmuşlar kafayı. Otobüsleri de yalnız şöyle bir otobüs stilleri var. İngiliz. İngiliz stili. Bu arada İngiltere böyle eski en otobüslerini satıyor bu tarz ülkelere. Onlar olabilir. Marka söyleyebiliyor muyuz yayında? Söyle ne? Abi burası bir Volkswagen cenneti ya. Yani Arnavutluk'ta Mercedes cenneti. Mercedes taksilerde falan var ama inanılmaz Alman otomobili var burada. Ha. Tabii yani. Almanya buraya vize serbestisi falan Ve yaptı. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de şimdi 16-17 yıllık bir tane He. Alman arabası kullanıyorum. Evet. Arabada koltuk ısıtma, soğutma, hız sabitleme, dokunmatik ekran her şey var. Şu an bu arabaların muadillerini Türkiye'de sıfırda işte yeni teknoloji diye satıyorlar. Yani 20 He. sene önce de bize arabanın en boş paketleri geliyormuş. Bugün de öyle. Burada Çok bir de şaşırdım Çok buna. ucuz biliyorsun. Çok ucuz, 5.000 euroya Neredeyse almışlar. vergiler falan yok. Evet. Burada bir park var. Meydanı anlatacağız daha. Hemen heyecan yapmayın. Meydana geleceğiz. Burası da bir yine heykelli park. Bir şey dikkatimi çekiyor. Heykel çok ama nüfusun %30'u Türkler değil mi? Yani Yok. Arnavutlar Müslümanlar, evet. Arnavut Müslümanlar. Ben onları Türk olarak kabul Hı ediyorum. hı. Onlara ait bir şey de yok heykellerde. Yani bir yerde ben İskender Bey'in, bu Arnavutluk halk kahramanı İskender Bey'in heykelini gördüm. İşte bu Rahibe Teresa var. Arnavutlara ait. İşte o bahsettiğimiz inadına diktikleri haç da orada. Işıklanıyor o gece. Yukarıda bakın tepede. Görüyorsun değil mi? Evet. Halkbank. Evet, Arnavutlara ait çok bir şey yok. İskender Bey'i koymuşlar meydana. Şu anda başbakanı Arnavut ama buranın. Yavaş yavaş yükseliyor o zaman. Tabii. Nüfusun artışıyla beraber. %20'lerdeydi. Şimdi 30'lara gelmiş. Yine bir Yugoslavya dönemi binası karşıda. Ve bu muhtemelen Makedon Bağımsızlık Hareketi'nin öncüleri. Yine bir Yunan apartması. Çok heykel var bu ya. Kızıl Yıldız muhtemelen bu şey. Bu da Yugoslavya dönemine ait komünist bir anıt. Karşıda da bir heykel var. Nerede? Hükümet binası ne bu? Neyse parlamento mu acaba? Önünde Bilmiyoruz. koca bir bayrak. Ya buranın ismi, isim problemini anlatayım ben. İnsanlar bunu soracak. Makedonya olarak biliyoruz biz. Yugoslavya'da da Makedonya olarak geçiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yunanistan'ın kuzeyi de Makedonya. Yunanlar bu ismin kullanılmasını istemiyor. Diyor ki, yani siz Bulgarsınız, %35'iniz de Arnavut. Sizle ne alakası var Makedonya'nın? Makedonya Büyük İskender'in kurduğu büyük bir imparatorluk. Babasından ona kalan vesaire. Büyük İskender Yunanlı diyor. Sizinle bir alakası yok. Gerçekten de Bulgarlar 5. 6. yüzyılda geliyorlar Avrupa'ya. Arnavutlar burada ama Arnavutların zaten iddiası yok. Yani Büyük İskender bizim atamız vesaire gibi bir iddiası yok. Bu heykelleri Arnavutlar da sevmiyor yani olarak. Bizim tarihimizi sembolize etmiyor diyor. Yunan diyor ki benim tarihimi çöküyorsun sen kardeşim diyor. Milattan önce 400. yüzyılda olan Büyük İskender İşte Yunan halklarını birleştirdi. Tabii ki Büyük İskender kendine muhtemelen Yunan demiyordu, Makedonum diyordu. Ama paralarında bile Yunan alfabesiyle yazıyor. O dönemin Yunanistan tarihinde var adam. Hatta biz Türkiye'de Büyük İskender'i heykelini diksek daha mantıklı. Neden? Bodrum'da Halikarnassos, Marmaris'te, Adana'da, İskenderiye diye bir bizim şehrimiz öyle. var yani Büyük İskender'in kurduğu. Ankara'da düğümü çözüyor biliyorsun. Gordiyon düğümü var. Bu Gordiyon düğümü bunu çözen dünyayı yönetecek diye bir hikaye var. Büyük İskender de gidiyor, bakıyor düğme, çözülecek gibi değil. Kılıcı vuruyor. Ankara'da yapıyor bunu. Çözmüş oluyor. Çözmüş oluyor tabii ki. Büyük İskender bile aslında bizim tarihimize daha yakın. Bunlar ismi Makedonya diye hiç alakası olmayan 4. 5. yüzyılda gelmiş Bulgarlar şu anda bugünkü Yunanistan'ın yani Makedonya'nın tarihine çöküyorlar aslında. Yunanistan da diyor ki kardeşim diyor Makedonya ismini ben sana kullandırmam diyor. Sen Makedonya ismini kullanırsan diyor Avrupa Birliği'ne sokmam sana diyor. Vizesiz giremezsin diyor Avrupa Birliği'ne. NATO'ya üye olamazsın diyor. Bloke ediyor. İlk başta Yugoslavya'dan ayrıldığı için burası Former Yugoslavian Republic of Macedonia diye bir isimle anılmaya başladı. Yani eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya. Ama bu çok uzun ve karmaşık olduğu için bu Makedonlar dedi. Yani bu böyle olmuyor. Değiştirelim. Kuzey Sonunda, Makedonya. Arabulucularla yaptılar. Kuzey Makedonya olarak değişti. Şu anda North Macedonya olarak geçiyor. Kuzey Makedonya olarak. Güneyi nerede bunun? Yok. Güney Yunanistan'da. O yüzden. Tamam. Güney Yunanistan'da. Ama şu andaki Makedonya Cumhurbaşkanı bunu kabul etmeyeceğini söyledi.
Yine bir kargaşa. Şu anda vizesiz girebiliyorlar Avrupa Birliği'ne ama tabii ki Avrupa Birliği'ne üye değiller. Üye olmaları için isim anlaşmasını doğru yapmaları gerekiyor. Tabii daha ekonomik kriterleri falan saymıyorum ama şimdi gideceğimiz yerde Büyük İskender'in babasının heykelleriyle donatılmış durumda. Yani şunlar mesela Büyük İskender'in askerleri. Makedonya'nın, bugünkü Kuzey Makedonya'nın bayrağı Büyük İskender'in bayrağı. Onun için bir tarihe çökme var burada. Bugün kim sahip çıkıyor buna? Büyük İskender bizim Yunanlar tabii Yunanlar Hayır, sahip burada. çıkıyor. Burada mı? Kuzey Burada Makedonya'da. işte Bulgarlar dedim ya. Türklerin Bulgarlar, böyle bir derdi yok o zaman. Türk Hayır, diyorum abi. Müslümanların böyle bir derdi yok o zaman. Arnavutların ya da Müslümanların böyle bir derdi yok. Arnavutlar zaten yani işte İskender Bey vesaire, gerçi Kastroti o tarihe sahip çıkıyorlar. Bunlar kendilerine bir tarihi apartıyorlar yani. Hiçbir alakası olmayan ve böyle dev inadına Sevmiyorlar, heykelleri de sevmiyor. heykeller dikiyorlar. Büyük İskender annesi Epirus. Epirus neresi? Bugün Arnavutluğu. Yani aslında Büyük İskender'in annesi Arnavut olma ihtimali çok yüksek. Arnavut bir kraliçe, prenses. İşte neyse. Olma ihtimali yüksek. Tabii ki kayıt olmadığı için o dönem çok net bilinmiyor. Hani yani Arnavutlar bile daha çok hak iddia edebilir yani. Sen Arnavut olduğun için tarihin tüm önemli karakterlerini Arnavut yapıyor olabilir misin? Yok, Epirus'lu kadın. Yani tarihte geçiyor ama Arnavut olup olmadığını bilmiyoruz yani. Epirus İliryalılar olduğu için Arnavutların ataları. Şu hakkı teslim edelim ama. Yani heykelleri eleştirdik falan ama bizim o Mısır heykelidir, ne bileyim Nasrettin Hoca heykelidir. Ona göre yine Tabii. bir estetik var. Ya yok zaten Çok yüksek yapmışlar yalnız. Üstteki adamı çok göremiyoruz. tarihi Evet. şeyini anlatıyorum. Mesela bak burada bir çar. Samoid mi deniyor? Ha Samoid. Mesela bu tamam. Yani çar. Ama bu değil. Bu Büyük İskender. İşte Hindistan'a kadar gidiyor. Bu şahıslarla yani Bulgarlarla hiçbir alakası yok. Şimdi Taş Köprü'ye geliyoruz. Ergüncüm. Evet, köprü önemli ya. Ergülcüm. Senin mentionlara ben salça oluyorum. Nasıl Evet kızdırıyorum ya. Evet. He? Bir de muhabbetimizi bilmiyorlar. Nasıl küfür Ya bu ediyorlar ne biçim bana? terbiyesiz adam, bu DM'den. nasıl şöyle böyle. Nasıl küfür ediyorlar Arkadaşlar ben Fatih'le 6 senedir sosyal medyada var olduğum günden beri tanışıyorum. Şunu asla yapmam mesela. Herkes tartışır, polemiğe girer, ben girmem. Twitter'da özellikle seninle hiç tartışmam. bana? Korkarsın. Yok abi. Gördüğünüz üzere. Ben bu arada 1.81 falan bir adamım arkadaşlar. Bu yani öyle 1.90'ım ben. sallıyorsunuz. Sallıyoruz yakala. Yani Twitter'da sallıyorsunuz ama sallamayın bence. Evet, şimdi Osmanlı'dan miras. Abi bu köprülerin yapım olayı müthiş ya. Bizim atalarımız muhteşem işler yapmışlar. Şu Vardar'ın kenarına inelim de oradan Hı hı. o Bu köprüyü anlatayım ben size. suya atlayan kız. Ha bak o heykelini eskidir. de gösterelim ya. Bu köprüleri falan yeni yaptılar. Bu binalar falan öyle eski değil. Yine bak Korint kolonları bayağı çöküyorlar Yunan tarihine. Rivayete göre, rivayet dedim de dün bir tane adamla konuştum burada. Diyor ki bu köprüleri de diyor böyle dip dibe yeni köprüler yapmaların sebebi de Osmanlı köprüsünün Tabii işlevini önemini, işlevini azaltmak ama dün akşam ben gördüm hiç azalmamış. Yine kalabalık bu köprüde. Tabii. Orası zaten eğlenceli tarafı. Evet. Yani action. Bak yine orada kocaman bir heykel var. Ona Camiyi de gidelim onun kapatmış. yanına. Onun Tabii altında onu bir gideceğiz. sürü şey var. O da babası herhalde İskender'in, Filipos. Bu babası kızının düğününde, kızının ismi de Kleopatra ama bizim bildiğimiz Mısırlı Kleopatra değil. Kızının düğününde öldürülüyor Filipos babası İskender'in. Ondan Niye sonra öldürülüyor? İskender başa geçiyor. Ya o rivayet olarak Pers ajanları öldürdü deniyor vesaire yani bilinmiyor. Kız tarafı erkek tarafı kavgası. Olabilir. Sandalyeye atacak kafasını Olabilir. kırmışlar. Kızın anası takı çantasını bana vereceksin diyor. Oradan bir kavga çıkıyor. Ondan sonra Filipos gitti. Ha. Evet. Vay be. Güzel adamdı. Şu heykeli dün o paylaştım. Dedim ki olamaz dedim. Suda ceset bulundu dedim. Bayağı bir yiyen oldu ama tabii başında bir atlama heykeli var. Bu heykel çok eski. En eskisi bu. Amcam selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bak Çinli var orada. Vardar niye biraz kirli akıyor sanki? Şey ya şu anda onun sebebi yaz olması. Çok güzel dereler, çaylar gördüm bu Matka'ya giderken. Tertemiz, Tabii. berrak, buz gibi. Ama Vardar beni bir tık hayal kırıklığına uğrattı. Vardar'ı temizleyebilirlerdi bu kadar heykel yapacağına. Ya o temiz aslında baksana çöp falan çok az Şuralarda ama. var ya. Evet var. Var. Bu halkın bıraktığı çöpler. O bak dere kendi şeyini getirmiş, çer çöpünü şey yapmış.
Espri yapacağım, linçleneceğiz. Bu heykelleri ben dün anlatınca Türkiye'den bir eleştiri aldım. Dediler ki bizim şu X şehrimizde de böyle. Şehri söyleyeyim mi? Anladık. Anladın mı? Oraya ben bayağıdır gitmedim ya. Ya bunlar tabii çok abartmışlar heykel olayını. Bak bütün bu binaları değiştiriyorlar falan. Burası abi ben sana şöyle anlatayım. 1451-1469 yılında yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılıyor bu köprü. Bu köprü tabii yani bak kaç sene sürmüş? 18 sene sürmüş. İnanılmaz zor bir iş o dönemde bunu yaptırmak. Dirina Köprüsü var Bosna'da. Onun mesela hikayesini anlatacağım gidip. Çok zor iş. Onun için 17 sene sürüyor. Tamamen taş köprü. İsmi de taş köprü zaten. 1689 yılında da Karpoş diye bir Kumanova dükü varmış. Onu da asmışlar bunun üzerinde. Burada. Hı. Oo, Köprünün üstünde. o zaman cinayet var köprüde. Yani şöyle kapıya deniyor bu köprünün tam orta kısmına buralarda. Bilmiyorum burada da muhtemelen kapıya deniyordur. O kapıya da gençler takılıyor falan yani. Oraya da asıp insanları gösteriyorlar herkese. Yani şey var. O kapıya şehrin merkezi gibi düşün. Kahve, çay içiyor insanlar. Kahveci bile oluyor. Ve orada bir yazıt oluyor köprünün tarihini anlatan. Kimin yaptığını. Bak mesela yine köprünün yanına şey dikmişler. Beyaz, yepyeni bir heykel. Evet, yani bir tarihi yok bu heykellerin. Onu söylemeye Tabii çalıştım. hiç yok. Bunlar ben 10-15 sene önce buraya geldiğimde yoktu. Çok yeni. Düşün abi şu köprü 500 yıldır. Ayakta. Şunun üzerinden tırla geç yine bir şey olmaz. O kadar sağlam yapıyorlar yapıları. Tankla geç yine bir şey olmaz. Hiçbir abi, şey olmaz. köprü. Geçmişlerdi zaten. Bu sağlam. Bu arada buraya Bir de şunların yaptığı köprücükleri çeker misin abi? bak o köprü bak soyulmuş görüyor musun daha 200 senede? Köprücük. Köprücük. Rezalet. Buraya Naziler bomba yerleştiriyor 1944'te ama patlatmıyorlar. Üsküp kurtarılınca şey oluyor. Patlatsalar çok yazık olurdu. Gerçekten. Buranın bir de kışın düşünsene bazen köprü seviyesine çıkıyorsun neredeyse bazen. Ona rağmen hiç durduğu gibi duruyor. Çok yükseliyor sular. Ve şimdi şehrin Türk, Arnavut ve Çingenelerin yaşadığı Müslüman tarafına Müslüman geçiyoruz. tarafına geçiyoruz. Tabii ki bak Müslüman tarafına neler yapmışlar. Bak girişte direkt Aynen. Filip'in heykeli sağ yumruğunu tutuyor. Osmanlı ile savaşan Makedon gerillalar. Burası da Kapıya denilen yer. 1421-1451 Sultan Murat. Bak mihrap. Mihrabını görüyor musun? Cami mihrabı gibi. Kapıya deniyor işte bu bölgeye. Bunun üzerinde yazın çekirdek çitliyor insanlar o dönem. Akşamüstü çok kalabalık oluyor. Karşıya geçenler, bu tarafa geçenler. Tabii akşam burası böyle yoğun. Müzik yapıp para isteyenler. Bak mesela Osmanlı hamamı orası. Şu gördüğün Evet. sağdaki. Hamamın yanına ne kadar her tarafını kapatmışlar aslında. Ne kadar güzel bir hamam. Şiir gibi Bilinçli binayı. yapıldığı söyleniyor işte. Tabii bunun. tabii. Yani Ya çok çirkin ya. Baksana abi. şurada bir İstanbul Oteli varmış. Yine orayı kapatsın diye yine bir heykel. Halbuki- Şu yapılıyor. Ha şu yapılmış işte. Abi her- Deniyor. Şu Üsküp Kalesi. Yine heykeller bak. 1, 2. Sayamazsın. Bokunu çıkartmak değil. Sayamazsın. Ya her yere heykel koymak zorunda mısınız abi yani? Hayır, bir şey söyleyeceğim sana. Ya bu kadar bütçen varsa bu taraflarda sen sokakları Ha, gezeceksin. aynen. Sokaklarda çukur ön takım kırarsın, mahvedersin. Tabii, Öyle tabii. yani. Bu zengin bir ülke olman lazım ki heykele bu kadar bütçe ayırasın. Hayır bir de bir estetik. Sen bak bir tane yap. Şu güzel mesela su akıyor mesela mükemmel. Ama abi buradan geçiyorsun o, oraya geçiyorsun o. 100 tane heykel koymuş herif. Şuraya bakar mısın? Cam silen kadın heykelleri herhalde. Ne o? Yani mantığı yok. Fransa'da heykel var biz de dikelim abi. Kafası. Ama Fransa'daki heykellerin bir tarihi var. Tabii. Onlar zaten şey değil. Şu zam heykeli mi abi? Zam. O kol gibi. Zam heykeli. Elektriğe %40 zam gelmiş zaten 38. yine. 38. Of. Yani mesela bu Osmanlı hamamı çok özel bir hamam. Bunun önünü niye kapatıyorsun? Zaten daracık bir alan. Buradan Türk çarşısına mı gireceğiz? Şimdi burada artık ana dil Türkçe gibi ha. Evet. Konuşalım bakalım Türkçe konuşuyorlar mı Burada gerçekten? konuştuklarımıza birazcık dikkat edelim. Tamam. Evet Ergüncüm. Bir soğuklandık bir Ha? içecekten sonra Oh ya. Türk Şimdi çarşısına. Türk mahallesine geldik. Evet. Türk tarafı. Bakın her şey değişti. Binalar Osmanlı usulü, eski ve çiğ köfteci. Ben bayağı bir buçuk Nerede? senedir çiğ köfte yemedim ya. Dün burada tatlı yedik. Buranın tatlısı geliyorlar. İyi değil miydi? Güzeldi. Şey dedi bir tane vatandaş. En iyi dedi. Acıbadem kurabiyesini burada yiyeceksin dedi. Ha. Ama öyle olmadı. Öyle mi? O kadar değil yani. Güzeldi ama o kadar değil. Yok be bizim
Nişantaşı'na var çok güzel yapan ya. O çiğ köfteye bak. Nasıl canım çekiyor ya. Dünyanın en güzel şey çiğ köfte. Merhaba. Hoş geldiniz Makedonya'ya. Makedonya'nın Hoş muhtarı geldiniz. gibi takılıyorsun. Bulduk. Ne? Ev sahibisin Herkese değil mi? hoş geldin. Şey iyi. Gel şurada exchange office'te bozduralım biraz para. Para bozduralım. Ha, en azından Bozduralım. denemelik şeylerden yani. Açık mı peki? Burası bakkal. Exchange money. Ha bak o içeride. Bakalım Türkçe konuş. Aa bak Atatürk şeyleri satılıyor. Atatürk. Military High School diyor. Askeri lise. Merhaba. Hay. Nasılsınız? İyidir. Euro 20 euro bozar mısınız? Türk müsünüz? Aynen. İsim ne? Mert. Makedon Türk'ü mü? Türk ya buralıyız. Buraya. Bana da bir 50 euro boz abi. Bak bu para çok su gibi akıyor anladın mı? Bu şey değil yani. 20 euroyu sen hayırdır ya. Oğlum bak. Geliriz yine ya. Buradayız. Bak. İşte Türk'ün gücü. Süpermen'e benzemiyor mu ya? Ha? Çalışıyor musun? Body var mı abi? Ama ya Süpermen'e benziyor Yok ya. ya eskiden yapıyordum şu an yok. Bu yapmamış haline değil mi? Süpermen de Türk'tü aslında biliyorsun. Clark Kent ya. Öyle mi? Ha. Bunu tanıyor musun bu adamı? Hayır. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Biz Türkiye'den Tamamdır. geliyoruz. Türkiye'de bir Fatih ünlü. Yani orada Fatih ünlü. Fatih Koparan. YouTuber. Ben de İzleyebilirsiniz kendinizi koyacağım. Ergün kazanır. Bayağı varmış ama bu. Var Ergün ya. kazanır. Bak Instagram'a gir oraya Asıl da bu oraya da ünlü Ergün ya. kazanır yaz. Orada da beni göreceksin abi. Ergün kazanır. Her gün ne kazanıyorsun abi? Davaları kazanıyor. Ya, bak bu espri Türkiye'de anlamayanlar var biliyor musun? İşte. Ya. Her gün. Ergün yazacaksın abi. Ergün. Hakikaten her gün yazıyor. Bak. O da ben işte. Bu da sizsiniz. Evet. Siz bayağı ünlüymüşsünüz. Ya estağfurullah. Memnun oldum. Görüşürüz kardeşim. Türkiye'de kendine iyi iki bak. ünlü var yani. Bir bu. Bir tek Ergün kazandı. Bir de Bülent Ersoy. Ergün kazanır. Görüşürüz Kolay kardeşim. gelsin. Buralardayız. Görüşürüz yine. Sigara sağlığa zararlıdır. Kolay gelsin. Yayınlayacak mısınız abi? Yayınlamayayım mı? Yayınla. Tamam. O yüzden Nereden geldin abi? Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. Afyon mu? Ben de ilk defa Afyon'da Bunu tanıyorsun birisi değil mi? gördüm. Sıfatsızı. İlk defa Afyonlu birisi gördüm ya. Ben orasını şey zannediyordum daha çok böyle. Otobüslerin inip kalktığı insan yaşamayan bir yer. Olur mu ya? Öyle bir yer değil kesinlikle. Yok yok. Çok güzel yerleri var. Afyon linçi yiyeceksin sen şu anda. Geçmiş Afyon olsun. belediye başkanınız iyi bu arada sizin. Evet Çok çok iyi. Kıvır, çevir. Yemin ediyorum Afyon Belediye Başkanı Tebrik ediyoruz onu da buradan. muhteşem bir insan ya. Evet. Aynen öyle. Gerçekten. Reis bir şey söyleyeceğim ama Afyonlu'ya benzemiyorsun ya. Ben benzemiyorum. Sen nerelisin? Beni Doğulu'ya benzetiyorlar. Doğu Sen tarafından. nerelisin? Afyonluyum. Afyonlusun. Merkez. İkimiz de Afyonluyuz. Peki bunu tanımıyor musunuz bu adamı? Tanıyamadım. Fatih Koparan, Gezgin. Fatih Kopara. Belki görmüştüm. Tanıyorsun değil mi? Bir şekilde. İzledim bazı yerlerde. Neyini izledin? Yani bir denk geldim ama denk öyle geliyor. Geziyor işte, dünyayı geziyor. Afrika'daki kabilelere Ümit Özdağ falan dedirtiyor ya işte o. Ha tamam oradan. Başlarımıza ben Beni tanıyor musun? Sri Lanka kabilesi. Sri Lanka mı? Oğlum, Onu tanırsınız. YouTube'da Her gün önemli demek kazanır. ki. abone Ya, olalım ya. abone, eyvallah. Şu hesabı hiç gördün mü kardeşim? Görmedim. Paylaşım. Görmedim deyin lan. Böyle Morse olsun. Söyleyeyim, ben görmedim. işte kadınlar abi Ne yalan kadınlar. Nasılsın söyleyeyim. sen ya? Kadınlara soracağız bunu. Görmedim. Yok görmedim. 1-1 oldu Fatih. Ne yapıyorsunuz burada? Geziyorsunuz. Aynen geldim. Evet, normalde çalışıyoruz da buraya geldik. Çalışmaya mı? çalışıyorsunuz? Evet, Gosti vardı. Postu vardı. Aa, ne yapıyorsunuz Opa orada? yok. Ha, süper. Harika. İkimiz mobil winch operatörüyüz. Hadi Abi canım. buranın yollarını yapın. Buranın yolları çok bozuk ya. Buranın yollarını kalmış. komple değiştireceğiz. Değiştirecek Hadi misiniz? canım. Kralsınız Vay be. siz ya var ya. Eyvallah, görüşürüz. Kardeşim, Allah'a görüşürüz. emanet. Kendine iyi bak. İyi gezmeler. Sağ olasın. Kardeşim görüşürüz. Bu para 61 değil mi? 1 dolara 61 denk geliyor. Evet. Şimdi bir şeyler yiyelim biz Türk mahallesine gelmişken değil mi? Ya ben her Yiyelim şeyi anlamında. 35 ile çarpınca iştahım bir gitti. Yemin Sen ediyorum tabii var Türk ya. lirasına çeviriyorsun. Ben artık Tabii, Türk lirasıyla çeviriyorum. bağlantımı çok kestiğim için tamamen Ben dolar çeviriyorum üzerinden. ya. Ha dolar euro kafasına getirsek bu kadar koymaz değil mi? Koymuyor evet. Oo. Ben artık Türk lirasını tamamen O zaman kafamda- dolar euro kafasına geçiyoruz şey yaptım arkadaşlar. yani. Dur şöyle geçiyoruz. Psikolojim bozuluyor Tamam abi. tamam bir saniye buradan seyredenlere şöyle boşanma 10.000 dolar olunca Yani tamam dolar euro kafasına geçtik. evet arkadaşlar 8.000 dolar olsun. siz de boşanın. 8.000 dolar olsun abi. Vallahi iyi iş ha. Herkes boşanıyor zaten şu anda değil mi? Evet. Yani. Aa Yugoslavya tişörtü var. Merhaba. Hi. You work here? Yeah. Yes. You're Albanian?
Macedonian. Tito, right? Yes. Joseph Broz Tito. I'll be back to see. Beautiful, nice. I like the Yugoslavia t-shirt. See you. Bu Türkçe bilmiyor. Evet. Makedonmuş. Nadir Türkçe bilmeyenlerden. Evet ya. Yani ben de ilk defa denk geldim Türkçe bilmeyen birisine. Sen böyle yeme içme yerleri falan tanıtıyor musun? Tanıtıyorsun değil Tabii mi? ki tabii ki. Yemek videoları da çekiyorum. Her şey ya. Yani seyahatle ilgili her şey. Kozmos'taki köfteyi yesinler ya. Gelsinler abi. Kozmos mu? Ha, orada Tamam. yesinler. 300 dinar köfte. Hı hı. Tekirdağ köfte var ya. hı. Onun 1,5x büyüğü 10 tane var tabakta. Servis böyle yani. Çok iyi. Doyurucu bir yemek. Sen burayı daha ucuz mu buldun? Türkiye'ye göre daha pahalı mı buldun? ucuz. Daha Ama ucuz mu? Şunu da söyleyeyim. Yani %25-30 daha ucuz gibi. Aha. Ama bizim ekonomi bu halde olmasaydı demek ki burası bizim için 4'te 1, 5'te 1 falan bedava Tabii, gibi tabii. bir yermiş yani. Eskiden çok ucuzdu gerçekten. Neco'nun yeri. Tatlıcı. Bu Gümüşçüler. Bak bizim çocukluğumuzun şeyleri görüyor musun? Leblebileri. Leblebi deyince de bir politikacı aklıma geliyor ama Kim geliyor? söylemeyeyim. Yeni Bak kebap silnika. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada kart geçmiyor Türk tarafında Aha, çoğunlukla. evet. Bir dezavantaj ya. Olacak iş değil ya. Makedon tarafında geçiyor kart. Burada geçmiyor. Olacak iş Ama değil. bazılarında geçiyordu da. Dünkü kahvecide Evet. geçti mesela. Bak burada full köfteci. Bak bu börekçiymiş. Bürektore ama bugün pazar diye kapatmış. Bak Türk lokumcusu. Burası pek değişmemiş Osmanlı zamanından beri yolları. Yok değişmemiş diyorum ya yani bu kadar yapmamışlar. heykel. Bu bir şey değil. Hadi burada bir Tabii, tarih tabii. var. sahip Ama yani çıkıyorsun. düzenlemeleri Ama bu lazım. tarafın yaşam alanlarına çıktığın zaman orada da yollar bozuk yani. Evet. Zaten şeyler bile Türkçe. Pide, gözleme, Kiremette, köfte, lahmacun, baklava, trileçe. Bak bu gümüş besa. Besa Arnavutların sözüdür. Bu besa sözü verirlerse ölmeleri gerekir o sözden dönmeleri için. Besa denir ona. Besa. Bizde Ben karşılığı sana ne olabilir? anlatıyordum. Yani onur sözü, şey sözü. Söz namus parmak Ha, gider. aynen öyle bir şey. Gibi. Yani. Onun için böyle dükkanlarında da besa falan diye kullanıyor. Burası Osmanlı tarafından yaptırılmış bir cami yine. Eski bir cami. Murat Paşa Camii. Murat Paşa Camii. Bak şu kapısı bile ne kadar güzel. Tuğralar var. 15. asırın başında Şahinoğlu Murat Paşa tarafından inşa edilmiş. Bunlar Arnavut. Hiç giriyor musun camilere falan? Giriyorum tabii ki. Ara niye sıra girmeyeyim? gir de bir iki rekat namaz kıl da. Yani ona mescit namazı denir, tamam mı? Sen bilmezsin böyle şeyleri. Bir günahların Ha, bir bunları kısmını öğren affettir en yani. azından Tabii, diyorsun. mescit namazı. Yeni bir mescit gördüğün zaman girersin. 2 rekat namaz kılarsın. Abi benim gördüğüm Ha, pardon, sen- tapınak sayısı kadar. Bak beni Nepal'de ölü külüyle kutsadılar. Adam ölü yiyor transa geçip. Bir kabile var Agoriler diye. Çektim ben onu, izleyin. Adam beni ölü külüyle kutsadı yani. Bildiğin ölünün külünü alıp kutsadı. Oldu mu? Bir şey yaradın bari. Beni Hindistan'da Budist rahibeler, Taylandlı Budist rahibeler Hindistan'da kutsadı. Tanrıça. 3 tane tanrıça tarafından kutsandım. Yaşayan tanrıça Nepal'de. Onun dışında Tayland, cami mi ararsın, kilise mi ararsın? Ama olmayınca olmuyor be. Girmediğim ibadethane kalmadı dünyada ya. Bak Etiyopya'daki oyuk kiliselere bile girdim. Yok abi. Yine çarpıldık yani. Hiçbir şey hiçbir şey kurtarmıyor bu çarpılmayı. Ne yaptın? Nasıl bir kebair günah işledin sen Bak ya? bir de benim çocukluk fotoğrafım var bir tane. Tamam mı? Ne kadar masum, Danimarkalı saf, sevimli. müşterime gösterdim oğluna. Dilini sakınmıyor çocuk. Ne oldu sana dedi bakınca. Sen nasıl bu hale geldin? Ha? Ulan bu kadar hakaret olur mu ya? O fotoğrafı biliyorum, evet. Masum çocuklar. Çocuklar masumdur zaten. İşte ne oldu sana dedi böyle. Tipin kaymış bir şekilde dedi. Abi dünyanın her yerine girersen, Evet. her şeyi öğreneyim, her şeyi göreyim dersen böyle İşte olur. böyle olur, Yani böyle. gidiyorsun Bangladeş'in çöplüklerine, ondan sonra ne bileyim Tayland'ın garip garip yerlerine. Ya, Çorba kebap baksana. evet, çorba kebap. Bak. Zaten buradakilerin %95'i Türkçe konuşuyor ya. Merhaba. Tabii. İyiyim sağ ol. Görüyor musun? Ya ben hiç yurt dışında olduğumu hissetmedim ki zaten. Zaten diyorsun Yok hayatımda abi, 2-3 kere yurt dışına çıktım o da Ya burada. kullandığım bir tane İngilizce kelime var, o da otoyol you. gişesinde how much dedim. How much deyince ne dedi? I love you mu dedi yoksa? Yok 40 dinar dedi. Anlaştık ama İngilizce bileceksin bak buralara gelmeden. Forty'yi bileceksin. En azından anlaşacak kadar, derdini anlatacak kadar. Çocuk çok hevesliydi. Yurt dışına gidiyorum, İngilizcemi geliştireceğim falan diye hiç kullanamadım. Hey dombra
Bu Nusret'in başlattığı sondaki eti ayırma şeyi. Ziyafet. Sulu yemek çeşitleri ve Ah. He. Ezilenlerin cürsesi. Bizi şimdi AK Parti ilan ederler mi? Ederler. Arkadaşlar biz... Nereden biliyorsunuz bunları ezbere? Evet. Hadi bakalım. Bunu da açıklayın. Ama İstanbul İl Başkanlığı diyor. Partili birisi getirmiş İstanbul'dan. Hayır, şimdi seçimlerde buradaki insanlar, Türk vatandaşı olanlar var. Ha. Geliyorlar. Propaganda yapılmıştır yani burada. Ne oluyor lan? Kafamıza bir şey attılar. Her tarafta bizim Halk Bankası var, enstitüler var. Burası şey yani, burayla bizim hükümetin arası çok iyi. Anladım tabii canım da AK Parti şeyini beklemiyorduk yani. Nasıl beklemiyordum? Ben bekliyordum. AK Parti şeyleri. CHP uyuma, sahip çık. Hey dombıra diye. Buralara sahip çık. Muhalefet, kuyumculuk şey, bizim kapalı Evet, çarşının kuyumcu muadili mahallesi. gibi düşünün. Erol Gold. Bir Emerald de şey, Gold. acayip işlemeli altınları var. Ben dün böyle biraz baktım. Seviyor. Türkler sever. Arnavutlar da Kıyafet, sever. altın, takı o şey Evet, çok var. abartılı kıyafetler, Yani düğünlerde düğün biliyorsun kıyafetleri. 3-4 sefer kıyafet çıkarıp kıyafet giyme şeyleri var. Makedonya göçmenlerinin, Allah Arnavutların. Allah. Tabii. Ben bilmiyorum o kadar. Sen bekar olduğun için. Ne bileyim oğlum ben. Şu bilgi de verelim ama Evet. damada geline saygıları çok büyük. He. Hakikaten severler yani. O bölgeden evlenmek isteyen insanlar. Yani böyle göçmense zaten bir doğal güzelliği vardır. Seni bile seviyorlarsa Tabii herkes abi sevebilir. beni bile seviyorlar. Ha? Düşün yani. Gel şurada bir Tavsiye ederim ağacın yani. altında bir şeyler dönüyor ya. Orası şey bizim çay ocağı. Adnan'ın çay ocağı. Hadi canım. Tabii Adnan'ı da ben nereden tanıyorum? O bizim dedenin ahbabı yıllardır gelip burada çay içiyor. Bak, Şimdi çay içerim orada bak. Ağaç yani çınar altında, Ama ağaç çok altında güzel bir yer bak. kafeler. Cami avlusu burası. Evet. Bu kültür Kosova'da da devam ediyor. Biz onu hepsini yok edip çınarları falan kesip bazı köylerde kaldı ama Onur Market'e kiraya vermiş. aynen yani. Yani olur mu ya bak şu kültür Burası çok güzel. Türk kültürü ya. Burada çay içiliyor. İçelim. O kaçak çay. Nasılsın? Merhaba. Hocam. Nepal, from Nepal. Where from? Malaysia. Truly Asia. Hello. Bak Adnan abi bulalım. Adnan abi beni tanıyacak. Ha bak zaten ne dedim ben sana? Sen dünyada gezgin olabilirsin ama benim de Balkanlarda bir Merhaba. sinema zevkim var. Türk camiyi zaten. Tabii tabii. Merhaba, nasılsın? Söyleyeceğiz abi. Çay içeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oo, kahve de var. Arasta Camii. 15. Bak yüzyıl. bizde unutulan bir oyun oynanıyor orada. Domino. Ha, Domino artık bizde yok. Burada sıkıntı var. yok değil mi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Adnan abi nerede? Siz tanımıyorsunuz değil mi? Nereden geldiniz? Ha çalışıyorsunuz. Nerede? Türk müsünüz? İnşaatta elektrik, fayans, öyle şey. Abi buradaki inşaatların hepsini Türk firmalar mı yapıyor? Az evvel yol yapanlarla karşılaştık. Enka'da tabii. çalışıyoruz dediler. Türk Afyon'dan gelmiş. Yolu da Türk. Elektriği de yapıyor. Türk. Kosova Arnavut arasında da Betel mi, Enka öyle bir şeyler. Evet İstanbul. Demek ki biz bu yol işini çözmüşüz abi. Yol ve köprü işinde. Dünya markası olmuş. Güzelmiş kahve ya. İncir ağacı, Burası çok güzel, serin. çınar ağacı altı. Biz şu çınarları unuttuk. Balkanları unutmamış. Ayıp ediyorsunuz. Biz olur mu? söyleriz abi. Sağ olun, teşekkürler. Sıkıntı yok. Abi Erzurumluymuş, Zonguldaklı. Diğer abi de. Erzurum benim komşum. Ben de Rizeliyim. Erzurum siz İspir falan mı? Ya pazar yolu İspir bak. Çünkü niye şeyden anlıyorum, şiveden anlıyorum abi. İspir, Erzurum, İspir hadi. İspir'in peyniri mi ünlüydü? Neydi ünlüydü? Fasulyesi. Fasulye, ha İspir fasulyesi. Şimdi ha. İspir bize çok yakın İspir. O yüzden bizde çok İspirli vardır Rize'de. Ha. Yani böyle işte deniz gören bir yer ya. Rize. Biraz daha farklı, imkanlar farklı. Çalışmak için, eğitim için gelip Rize merkeze çok yerleşmişler. Çok nüfusları var bizde. Erzurum'da o kadar yoktur. Bir soda, bir su, 2 çay. 2 çay. Vay be. İspirler denizi görmeye. Ya deniz derken şeyden bahsediyorum, imkanlardan bahsediyorum. tabii. İş Çalışmaya, imkanı, aynen. eğitim imkanı. Burada sodalar bu şişede Ha geliyor. ya. abi. Küçük Evet, küçük. karışık. Uzun aradan sonra çay. Çay. Abi Adnan nasılsın? abi anlat. Bak Türkiye'de yayınlanacak bu. Ne söylemek istersin Türkiye'ye? Selam çok Türkiye. Ben Adnan'ıyım. Çay burada çalışıyorum. Arasta Camii. Arasta Camii'nin bahçesinde gelenleri bekliyorsun abi. Sen abi? Bak şimdi çok ilginç bir şey yaşanıyor. Burada Arnavutlar domino oynuyorlar. Baba.
Bak 9 diyor. Hem Türkçe konuşuyor hem Arnavutça konuşuyorlar. Karışık bir dil var. Mesela çu dedi. Kalk diyor Arnavutça. Şey diyor, tepeledim seni diyor. Yendim seni yani. Ha, tepeledim seni diyor. Bak 8 diyor. 8 Arnavutça değil yani, Türkçe. Yani muhtemelen bunlar Türk, Arnavut karışım mahallede olduğu için iki dili bir arada öğreniyorlar çocuk. Düşünsene çocuk Arnavut, diğer çocuk Türk. Oynuyorlar yani. Abi bir soru sorabilir miyim? Türkçe biliyor musunuz? Siz bazen Türkçe konuşuyorsunuz, bazen Arnavutça. Arnavutuz biz. He? Türkçe biliyoruz. Arnavutuz biz. Tamam. Elhamdülillah Müslüman da. Tamam. Teşekkür ederim. Arada Türkçe konuşuyor. Evet, Türkçe de biliyoruz. Abi tepeledim seni diyor. Evet, tepeli. Çok usta, büyük ustadır bu. Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız? Burası entelektüel masa. Satranç ustaları. Kasparov. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Buralı mısınız? Buralı mısınız? Türkçe biliyorsunuz. Türk müsünüz? Türk. Güzel. İsminiz ne? Fevzi Bey. Maşallah. İsa Bey. Nasılsınız? Harika gözüküyorsunuz. Burada mı doğdunuz siz? Siz? Evet evet. Yaş kaç? 78. Nasıl? Değişti mi burası çok? Daha kalmıştır. Yeter zamanından. Biz daha eski burada. Başka çeşit. Yugoslavya zamanı mı güzeldi, şimdi mi güzel? Bak birlikte ne zaman imiştir? Çok iyiymiştir. Nasıl? Çok iyiymiştir bir zaman. Yugoslavya zamanında. Sonra biraz sonunda 1-2-3 yıl ile Savaş, problem oldu. biraz karıştırdılar. Hem onlar istemiyor. Nasıl yok ya? Gördün mü Tito'yu? Bir sefer. Yok. Görmüş. Çok sefer görmüşüm. Çok gördün. Evet. Sever miydin Tito'yu? Normal. Normal yani. Yugoslavya zamanında o zaman Tito'yu severdi insanlar. Aha. Çünkü rahat idi her şeydi. Evet. Birlik varmış, arkadaşlık, ayrım yokmuş, Hristiyanı, Müslümanı. Kimse. O sözde var imiş, hayat güzelmiş. İster serbest camiler, serbest namazlar kılmaz, horoşlar, öyle şey yokmuştu bizde. Nasıl Bulgaristan'da, başka yerlerde. Burada biz elhamdülillah çok rahatmış. O hususta. Onun için sen hiçbir zaman yokmuş. Biz de o zaman da Türkçe okullar. O üç, bak 53'ünden Tamam, neyse. 53'ünden 64'üne kadar hepsi de göç ettiler. Benim bir sülalemdir Türkiye'de. Neden göç ettiler? O zaman varmıştır baskı, biz gençiz. Komünistlerin baskısı. Evet. Sonra rahat imişik. Biz ne kaldık? Yok imiştir bir önce baskı Tito zamanında çok rahat. Kimse dokunamaydı. Kimse bir şey diyemezdi. Rahat imişik. Yapıyorsun orta yolda serbest. Siz hep Türk müsünüz? Hep Türk. Burada nerede istersen giderdin yollarda, kaleden yolda yataydın, uyuyordun. Ne kapıyı kapardın, tırcıymışım ben. Anladım. O zaman da ebedi kapanmamışım ben. Ama Türkiye'de de kapanmamışım ben kapıyı. Ebedi. Açık Güvenlidir durmuştur, yani. rahat. Güvenli. Evet, güvenliymiştir. Ha şimdi biraz her taraftan ne tarafı gitsen biraz Yabancı var. yabancıyım. Şimdi burada siz doğduğunuzda Arnavutlar var, Türkler var. Hep ne var? Boşnaklar. Ne millet varsa burada aynı dili biz konuşuruz. Arnavutçayı. Siz konuşuyor musunuz? Evet. Hangi ben ayıramayayım. Hangi lisanı daha iyi Allah bilirim, Allah. evet. Ne güzel ya. Çok güzelmiş. Ya. Gel abi gel. Gel abi. Selam. Hoş bulduk. Hala da Hoş geldiniz. Hoş bulduk. sefa geldiniz. Nasılsınız? Memleket İstanbul mu? Nerede? İstanbul. Balkanların en meşhur yerlerinden Üsküp. Evet. Osmanlı'nın ilk gelişi buraya 1900'lerde 1400'lerde. 1400'lerde ilk buraya gelişi. Sonra 70 yıl sonra İstanbul'a gelmiş. 1300'lerde geliyor. Evet, evet. Kosova Savaşı. Evet, evet. Ondan sonra İstanbul alıyor. Önce 60-70 yıl sonra. buralara Konya Kahraman'dan geliş fazla milletin kültür şeyini yaymak için buraya. Ondan sonra Türkiye'mize geliyor Osmanlı İstanbul'dan sonra buradan Viyana'ya genişliyor. Evet.
Bizler esir, sizlerin mayanız burada. Evet, evet. Burası Türk toprağı aslında. Türk toprağı ama Tabii ki. yetim kaldı, yetim toprak. Arkadaşlar Sizleri- hepsi Türk soydalarından. Çok güzel. Çok mutlu oldum sizinle konuştuğuma. Siz de burada doğdunuz. Burada doğduk. Bu mahallede. Bu mahalle. Çok eskiden tanışıyor musunuz çocukluktan? Çarşı insan hepimiz 40-70 yıl. Bununla 70, onunla da 70. Gördüğün gibi bu yaşı gençtir. Bir 50'dir. Bunlarla 70 yıl beraber hayat. Onlar çıtır. Daha çıtır. Çıtır. Siz kaç doğumlusunuz? 49. 49. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğmuşsunuz. 8-12-1949. 8-12. Sizde Ecevit ne istedi, sizde şey yaptırsın istikbali. Bizde olmadı ama bizde Tito darbetti, Stalin'i kovdu burada. Kovdu. Sosyalizm Bağımsız. oldu. Komünizme var idi Bulgaristan, Romanya. Evet. O da az bizde sosyalizmdi. Hatta İslam'ımızı tutabiliyoruz. Camiler açıktı. Hatta çok hafız-ı kelamlar orada oldu. Hatta kızım da bir hafız-ı kelamdır, ilahiyat mezunu. Ne güzel. Kötü bir dönem yaşandı mı sosyalizm zamanında? İlk olarak kuruluşta baştan, çok evet. mallar kabzi mal yapmış. hı. Zenginlerden malını almış. Hatta dedemin, benim hanımın dedesi bir vagon deri almış. Ayakkabıcıydı, bir vagon deri. Zenginlerden mal, kabzi mal, sosyalizm olsun, ondan sonra hareket etsin devlet. Onu yapmış. Evet. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hatası var. Nedir? Buraya çift vatandaşlık vermedi. Bulgar'a verdiği gibi buraya da vermiş olsaydı bugün 2,5 milyon Türk var idi burada. Evet. Ama burada yoksun. Menderes'in döneminde çok büyük hata. Türkiye parasını aldı. Diğer buradan göç edenleri karşılamadı ama buradaki yaşayanlar kalmış olsaydı çift vatan bugün en büyük azınlık bizidik. Azınlık değil, çoğunluk. Çünkü toplam nüfus 1,5 milyon zaten. Evet. 500 bin Arnavut var. Çarp 4'e onu Türkiye'ye göçen 2 milyon. Türkiye'de benim Makedonya'dan göçen Türk arkadaşım daha çok buradan. Evet. Daha çoğu Türkiye'de yani. Tetovalı. Demek çok büyük hata, Türkiye'mizden çok büyük hata bu konuda. Konuda. Evet, bunu belki telafi edecek bir yol bulabilirler. Çünkü burada ne kadar Türk olursa Ama bakınız bir şey söyleyeyim. Annem misafirde, kız kardeşlerim var, kardeşlerim, çocuğum var. İstanbul'da annem 3 ay geçirdi. Sınırda çıkışta 300 mark o zaman ceza verdi. Allah Allah. Allah Allah, biz Türk soydaşı, bütün akrabalar hepsi Türk. Neye dedim biz ceza verelim? Neye biz ceza verelim? Hatta Araplar geliyor, seneyle oturuyor, bir şey vermiyor. Nasıl? Ne için Sınırdan Türkler- atlayarak geçiyor Suriyeliler. Onu bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Çok memnun oldum. Siz bizim akrabamızsınız tabii ki yani. Biz öyle ayrı görmüyorum. Ben burayı da bizim ata topraklarımız olarak görüyorum yani. Şey olarak görmüyorum hiçbir zaman. Ama Yabancı bir tereddütsüz ülke. hata toprağa gidiyor. Tereddütsüz. Ben de annem babam Kosovalı. Kosovalı. Biz de tereddütsüz ata toprağı Tabii, olarak görüyorum. tabii. Atatürk'ün babası buralı. Evet, Atatürk burada okumuş. Yani şimdi Kozacık'ta gittiniz mi Kozacık'a? gideceğim. Sorabilir miyim ya? Gideceğim tabii. Ergün hocamız. Benim eşimin dedeleri buradan işte 50'lerde Türkiye'ye gidenlerden. 50'den 55'e kadar her akşam 53'ünden Belki burada tanıyorsunuzdur. Geliyor Kamuran amcayı tanıyor musunuz? tanıyorum. Tamam, o benim eşimin dedesi. Yapma ya. Tabii. Şimdi geliyor. Ki o parti Hayır. O değil. Burada geliyor şimdi 80 yaşında. Buradan göçmüş ya. Burada yaşamak istiyor. Şimdi 3 ayı dolduğu için gitmek zorunda kalıyor. Evet. Gidecek. Peki burada bir vatandaşlık çalışması var mı? Bu Türkiye'ye Şimdi göçenlere kardeşim- vatandaşlık vermeyle ilgili. Kardeşim Yok değil mi? meydanlı çocuğum benim yazı yazıyor Facebook'ta. Kanunda var ama çok sinsi bir olarak vermiyorlar. Vermiyorlar. Hiç bedava para harcama alamazsınız. Şöyle bir şey. Onu vermemelerinin sebebi verirlerse azınlığa düşerler. Öyle bir şey çıktı çünkü avukatlar işte evrak toplama Bedava başvuranlar para ver. edenler. Yalan. Hep yalan. Bak onun sebebini ben çok kısaca anlatayım. Çok sorun oluyor buna. Net söyledim. Tamam. Arkadaşlar 1,5 milyon insan yaşıyor. Bunun 500 bini, 600 bini Türk, Arnavut. Bunlar Müslüman birlik. Kalıyor 900 bin Hristiyan. Türkiye'dekilere verirse 1 milyon Türk gelecek buraya vatandaş olacak. Ama Kaldı mı Hristiyanlar iki- %20-30'a? İkinci bir olay var. Yani. İkinci bir olay, çift vatandaşlık vermiş olsa
kabze mal olan Türklerdeki o mal tekrar geriye vermesi lazım. Evet, evet. Mallarını Tabii tabii. İade. Tabii Ya tabii. havaalanı, benim dayılarım havaalanı büsbütün binlerce Tabii. metrekare hepsi kabze mal. Komünizm döneminde çöküyorlar. Çöküyorlar zenginin Dedenin mallarını. hayalini biliyor musun şurada? Ben diyor çiftliğimi diyor geri alacağım diyor. 84 yaşında. Ondan vermiyoruz. Diyor ki ben çiftliği diyor geri alacağım diyor. Bana diyor ki sen diyor avukatsın diyor biliyorsun almamız lazım. Ya alman lazım ama buranın yasaları Avukat Otoritesi. söylüyor, Belgrad felsefesiyle alakası yok. vermiyorlar. Sinsi siyaset. Oturma izini bırakmıyorlar burada. Oturma izni de yok doğru çıkmak zorunda. Kamuran onun izni olan bütün sene. Evet evet evet. Hangi kamera bu? Arabayla geliyor. Amerika'da. Tabii tabii. Biz de işte geldik. Biz de geldik 2-3 gün geldik. Daire almış. Daire almış. Evet daire aldı. Arkadaşıma Ammar bir arkadaş Türktür, avukattır. Çekmecede Adresini verdim dedim Gürü sonuyla daireyi üzerine at oturma izni alasın. Daireyi üzerine alırsa bir tek oturma izni alabiliyor. Yani onun dışında çıkmak zorunda. Gibi, şirket gibi atsın burada. Ya buradan zorunlu gittiği için o yaşlılıkta şimdi burada yaşamak istiyor. Belki burada hayatını tamamlamak istiyor. Görüyoruz. Bilmiyoruz. her akşam Evet evet. buradadır. Kaç yıldır ne geliyor burada? Beraber ayrılmamıştır. Evet evet. Güzel Devamlı ne kaydı? Ama yarın dedi öbür gün gidiyorum. Sabah gitti şey. Pazartesi yarın gidiyoruz. Yarın gidiyoruz. Ben bilet aldım dedim ben sizi götüreyim dedim. Ayrı niye geliyorsunuz? Yani Demek şey. gidiyoruz. Aha. Biz de geldik ilk defa 3 gün gezdik işte. Şimdi gidiyoruz. Beğendin mi burasını? Ya beğendim tabii yani güzel. Ama Bakma Vardar'ın bu tarafı. evet başka evet bir onu yer. anlattık hepsini çektik. ama. Bu taraf daha renkli. Daha tarihi yer var. Diğer tarafta binalar falan daha güzel yeni ama bir ruh yok. Ruh yok. Ruhsuz orası. Evet. ruhsuz. Nur yok. Kusura bakma isminiz ne? Mustafa. Sizin Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Oturun be çok bile tuhaf şey. Birer çay için burada. İçtik. Çok memnun olduk. Adnan abiyle tanıştırdım Fotoğraf da özellikle. Çekelim. beraber. Çekelim. İsminizi de söyleyin. Hüseyin İsa. Hepsi Sait. Bedri Ömer. Hüsnü. Hamdi Recep. Hasan Nazım. Tamam. Türkiye'de akrabalarınız varsa izleyebilirler belki. Çok değil mi? Maşallah. Bir fotoğraf çekin hepimiz. Ben gelirim yine. Çok güzel. Çok memnun oldum. Çok teşekkür abi. Kolay gelsin. Buradayım ben daha. Görüşürüz yine çaya kahveye geliriz. Burada ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bunlar da. Aa, ödemişler bize. Sağ olsunlar ya. Erzurumlu. Şunfalimderit. Ditenemir. Abi görüşürüz kendine inşallah. Ditenemir. Yok güzel. Hem trema var, Hiç sıkıntı yok. Olsun. Ya bak diyordun ben gezmeyi sevmiyorum. Gezginliği ne kadar zevkliymiş de. Ya sana dedik oğlum. Vallahi Bak zevkliymiş. kamera olunca insanlara gidip konuşuyorsun, şey Değil yapıyorsun. mi? Olay farklı. Alışmayayım ben de. Ucundan. Senden güzel olur. Ama ben yapamam be. Niye? 3 çocuklu hanımla nasıl yapayım abi? Çok zor ya? abi. Zor evet. ya. Yani bir de insanları boşuyorsun. Öyle bir Evet. kutsal bir görevin var senin bu dünyada. Ama güzel oldu değil mi? Çok güzel. Fotoğrafımız da var. Biz ne anlatırsak anlatalım şu adamların anlattığı Bunlar- esas olan o yani. Tito dönemini görmüşler, Yugoslavya'yı görmüşler. Tabii bunları çok uzun röportajlar yapıp konuşmak lazım. Çok önemli kaynaklar ama şimdi tabii konumuz o değil. Güzel yani. Dur bakalım. Devam ediyoruz. Son bir yemek yiyip kapatalım. Evet arkadaşlar yine ben bir sürpriz yaptım. Sen sırt çantasını unuttun, ben el çantamı unutmadım. Vallahi sırt çantamı kaybettik ya. Ve içinde diğer kameram var. Kartlar falan orada mıydı? Yok, kamera var. Çok önemli kamera. Burada mıydı? Buradan değil ya. Mustafa. Bir öteki taraftan Yok gireceğiz. taraftan. İnşallah kahvededir. Kahvede ya da oturduk. 3 yerde oturduk. Bir Türk restoranında Türkçe müzik çalan, bir de o Makedonların ilk buluştuğumuz yerde. Bence ilk yerde unutmuş olma ihtimalim daha yüksek. Bugün çok sıcak, beynim durdu ya. Burada yoksa diğer tarafa fırlayalım. İçecek içtiğimiz yerde. Evet. Gri çanta. İnşallah çalmazlar ya. Çok güzel bir çekimim de orada. Acaba? Yok. Yok. Çanta vardı bir da yerde yok bıraktık herhalde. ama. Yok. Burada yok Tamam. değil mi? Çantayı kaybettim de. Başka yerdedir ya. Görüşürüz tamam. Arkadaşlar bu Ergün'ü
bir yerde bırakırsanız Ben hiçbir şey bulamam kaybolmama abi. şansı yok, adam hiç şey hatırlamıyor. Ama en azından çantama sahip çıkabiliyorum. Oğlum 1,5 senedir ilk defa bir şey unuttum bir yerde ya. Benimle ilk defa içerik çekiyorsun da ondan. Bak çanta hala orada. Ne dedim ben sana? Duruyor mu? Şaka yapıyorsun. Ellemiyordur kimse. Ellememiştir Oha. kimse dedim. 1 saat uzun süredir şeyiz yani. Çok iyi ya. Ha? Çok iyi. Vallahi çok iyi. Gözlüklerin ne kadar güzel senin. Benim Ha? gözlüklerim mi? Rap şarkıcısı gibisin. Gel bizim çocuklara takalım birazcık. Fotoğraf çektirmek istiyorlar gözlüklerimde. Marka ne? Boş Söylemeyin. ver şimdi, ekonomi falan. Ya değil. zenginlik ya. Zengin. Bakın ben kör oldum gözlerim ya. Size belgesel çekmek için, burs vermek için gözlerimi kör ettim. Gözlük bile şey yapamıyorum yani. Çantayı bulduk be. Boş ver. Ha, vallahi. Evet Ergüncüm, maymun oldun sıcaktan. Abi çok sıcak be. Sevdin mi Makedonya'yı? Sevdim. Oğlum ben 1,5 senedir dünyayı geziyorum ve çiğ köfte aşeriyorum. Dünyanın en güzel şeyi bak, ayran, yoğurt, çiğ köfte, taharet borusu ve başka ne? Sen söyle. Benim için mi? Evet. Kepek ekmeği. Sen sosyetik olmuşsun ya. Beyaz kepek. Kepik ekmeği. Bir de büyük ayran alacağım. Tantuni 220'ymiş. Yani 150 lira. 3,5 dolar. 40 lira. Türkiye'de ne kadar oldu? Ben 1,5 senedir bir kere gittim. Fiyat diye bir şey çok teşekkürler. Yani o denge bozuldu. Ne kadar? 80 dinar. Paraları çok ilginç ya. Dinar. Kosova'da euro kullanılıyor. Şunlar eski kağıt ya. Göster bakayım. Bak şu yenileri, şunun plastik bir yapısı var. He, şey gibi. Şey, oyun parası Avustralya gibi. parası gibi. Hı. Yani yırtmayı deneyeceğim. Sanki plastik yırtılmayacak gibi bir hissiyat veriyor. Yırt bakayım. Kalbin iner değil mi? Kalbin iner. Yok, yırtmam. Kolay gelsin. Ha, Teşekkürler. bir de sağ şey olun. para hani bizde yırtılmaz ya. Onlara da şimdi saygısızlık gibi olmasın. Şöyle Sen nasıl bir minnoşsun ya? metal paralarında pars var. Republika Macedonya. O Başak. Başak Pars. evet. Hı hı. Pars Başak. 5 dinar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ergün Kazanır Reis'le beraberdik. Evet veda edebiliriz. Görüşmek üzere. İlk birlikte içeriğimizi çektik. Umarım memnun olur seyredenler. Afrika'ya gideceğiz artık. Bundan sonra. İzin alabilirsem vize. Yengem vizesi. Yengem vizesi. Yengem vizesi. Ya tek başıma. İyi, güzel bir içerik oldu. Başladık Makedonya'ya. Hadi Vallahi görüşürüz. Güzel oldu. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.